Sezar, Roma Cumhuriyeti'nin en güçlü adamıydı. Ordular ona bağlıydı, halk onu seviyordu, senato ise ondan korkuyordu. Julius Caesar, Roma'yı iç savaşlardan çıkarmış, düzeni yeniden kurmuş ve devletin neredeyse tüm yetkilerini tek bir elde toplamıştı. Ama tam da bu yüzden Roma tarihinde eşi benzeri olmayan bir karar alındı. Sezar öldürülmeliydi. Bu suikast bir intikam mıydı, yoksa Cumhuriyeti kurtarmak için atılmış son bir adım mı? Bu videoda Julius Caesar'ın neden öldürüldüğünü, Roma'nın içine düştüğü siyasi krizi ve bu cinayetin Roma'yı nasıl geri dönülmez bir yola soktuğunu kronolojik olarak ele alacağız. Roma Cumhuriyeti kağıt üzerinde güçlü bir sistemdi ama uygulamada artık işlemiyordu. Devlet, senato, halk meclisleri ve aristokrat aileler arasında paylaştırılmıştı. Ancak bu denge zamanla bozuldu. Senato, Roma'yı yöneten dar bir elit grubun kontrolüne girdi. Kararlar halkın değil, soylu ailelerin çıkarına göre alınıyordu. Cumhuriyet devam ediyordu ama gerçek güç çoktan halktan kopmuştu. Bu durum Roma'da ciddi bir senato-halk çatışması yarattı. Halk meclisleri teoride Roma vatandaşlarını temsil ediyordu, fakat pratikte aristokratlar bu meclisleri yönlendiriyordu. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum büyüdü, topraklar birkaç ailenin elinde toplandı. Halk için Cumhuriyet artık adalet getiren bir sistem değil, kendi sorunlarını çözemeyen bir yapı haline gelmişti. Cumhuriyetin zayıflamasıyla birlikte Roma ardı arkası kesilmeyen iç savaşlara sürüklendi. Generaller ordularıyla siyasete müdahale etmeye başladı. Yolsuzluk olağan hale geldi. Makamlar parayla satın alınır oldu. Devlet yasalarla değil, güçle ayakta duruyordu. Bu ortamda Roma'da iktidar halkın iradesiyle değil, kimin daha güçlü olduğuyla belirlenmeye başladı. İşte tam da bu noktada Roma halkı için önemli bir değişim yaşandı. İnsanlar artık Cumhuriyet'in eski kurallarını savunmaktan çok düzeni sağlayacak güçlü bir lider arıyordu. Güvenlik, ekmek ve istikrar özgürlükten daha öncelikli hale gelmişti. Bu süreçte Roma farkında olmadan Cumhuriyet'ten uzaklaşıyor, tek bir kişinin otoritesine kapı aralıyordu. Julius Caesar, Roma siyasetinde klasik aristokratlardan farklı bir yol izledi. Senatoya değil, doğrudan halka seslendi. Yoksul vatandaşlara toprak vaat etti, borçları hafifleten düzenlemeler yaptı ve kendisini halkın yanında konumlandırdı. Bu popülist siyaset, Caesar'a Roma sokaklarında güçlü bir destek kazandırdı. Halk için Caesar, sorunları konuşan değil, çözen bir liderdi. Caesar'ın asıl gücü ise Galya seferleriyle ortaya çıktı. Yıllar süren bu savaşlar Roma'ya büyük topraklar, ganimet ve askeri prestij kazandırdı. Ama daha da önemlisi, Caesar bu seferler sayesinde devasa ve deneyimli bir orduya sahip oldu. Galya'dan dönen bu ordu sadece Roma'nın değil, bizzat Caesar'ın gücünü temsil ediyordu. Bu noktada ordunun Caesar'a olan sadakati belirleyici hale geldi. Askerler maaşlarını, ganimetlerini ve gelecekteki toprak vaatlerini Caesar'dan alıyordu. Cumhuriyete değil, Caesar'a bağlıydılar. Roma tarihinde ilk kez bir general, devletin ordusundan çok kendi ordusuna sahip olmuştu. Tüm bunlar senato için ciddi bir tehdit anlamına geliyordu. Caesar artık sadece başarılı bir komutan değildi, halkın sevgisini kazanmış, arkasına sadık bir ordu almış ve gerektiğinde Roma'ya karşı durabilecek bir güç haline gelmişti. Senatonun en büyük korkusu buydu. Kontrol edilemeyen bir adamın Roma Cumhuriyeti'nin kaderini tek başına belirlemesi. Tarih M.Ö. 49 yılını gösterdiğinde ise Roma'da herkes aynı soruyu soruyordu. Julius Caesar duracak mı yoksa ilerlemeye devam mı edecek? Senato, Caesar'ın Galya'daki görev süresi bittiğinde ordusunu dağıtmasını ve Roma'ya sıradan bir vatandaş olarak dönmesini emretti. Bu Caesar için siyaseten yok olmak demekti. Çünkü Roma'da bir general ordusuz kalan anda düşmanlarının insafına bırakılırdı. İşte bu noktada Caesar Roma tarihinin en kritik kararlarından birini verdi. Rubikon Nehri'ni ordusuyla birlikte geçti ve tarihe geçen o söz söylendi. Zarlar atıldı. Bu karar sadece bir askeri hamle değil, Roma Cumhuriyeti'ne açık bir meydan okumaydı. Çünkü Roma yasalarına göre bir generalin silahlı birliklerle İtalya topraklarına girmesi ihanetti. Caesar'ın Roma'ya yürüyüşü şaşırtıcı derecede hızlı oldu. Senato ve Caesar'ın en büyük rakibi Pompeius böyle bir cesareti beklemiyordu. Caesar ilerledikçe şehirler kapılarını ona açtı. Çünkü halk onu bir işgalci gibi değil, düzeni sağlayacak bir lider gibi görüyordu. Pompeius ise Roma'yı savunacak yeterli hazırlığa sahip değildi.
Senato ile birlikte Roma'dan kaçtı ve Yunanistan'a çekildi. Bu kaçış Roma'da dengelerin fiili olarak değiştiği an oldu. Sezar ise neredeyse savaşmadan Roma'nın kontrolünü ele geçirmişti. Ancak asıl savaş şimdi başlıyordu. İç savaş artık içinilmezdi. Sezar'la Pompeius arasındaki mücadele iki farklı Roma anlayışının çatışmasıydı. Bir yanda Senato'nun temsil ettiği eski aristokrat düzen, diğer yanda Sezar'ın savunduğu güçlü liderlik modeli vardı. Çatışmalar İtalya ile sınırlı kalmadı. İspanya'dan Yunanistan'a, Mısır'dan Kuzey Afrika'ya kadar yayıldı. Roma Cumhuriyeti kendi topraklarında birbirine giren ordular yüzünden derin bir kaosa sürüklendi. Bu iç savaşın dönüm noktası ise M.Ö. 48 yılında gerçekleşen Farsalos Savaşı oldu. Sayıca üstün olan Pompeius ordusu, Sezar'ın disiplinli ve deneyimli askerleri karşısında ağır bir yenilgi aldı. Pompeius savaş alanından kaçtı ve Mısır'a sığındı. Ancak burada beklediği desteği bulamadı ve Mısır'da öldürüldü. Pompeius'un ölümüyle birlikte Sezar'ın önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştı. Artık Roma'da ona denk bir askeri güç kalmamıştı. Bu zaferle birlikte Julius Caesar, Roma dünyasının tartışmasız en güçlü adamı haline geldi. Senato vardı ama etkisizdi. Yasalar yürürlükteydi ama Caesar'ın iradesinin gerisindeydi. İç savaş bitmişti fakat Cumhuriyet de eski halini çoktan kaybetmişti. Caesar, Roma'nın kaderini belirleyen tek güç olmuştu. Ancak bu durum, onu öldürecek korkunun da temelini oluşturuyordu. Roma'da diktatörlük kavramı bugünkü anlamıyla sınırsız bir iktidar değildi. Cumhuriyet döneminde diktatörlük, yalnızca olağanüstü kriz anlarında başvurulan geçici bir yetkiydi. Savaş, isyan ya da büyük bir iç tehdit olduğunda, Senato 6 ayla sınırlı olmak üzere bir kişiye geniş yetkiler verirdi. Bu sürenin sonunda diktatör görevini bırakır, Cumhuriyet normal işleyişine geri dönerdi. Yani Roma'da diktatörlük kalıcı bir yönetim biçimi değil, sistemin kendini korumak için kullandığı geçici bir araçtı. Ancak Sezar'la birlikte bu anlayış tamamen değişti. İç savaşların ardından önce kısa süreli diktatör ilan edildi, ardından bu yetki defalarca uzatıldı. Sonunda Senato Sezar korkusundan onu ömür boyu diktatör ilan etti. Bu karar Roma siyasi geleneğinde bir ilkti. Çünkü artık yetkinin bir bitiş tarihi yoktu. Sezar hayatta olduğu sürece devletin en üst otoritesi olarak kalacaktı. Bu durum Cumhuriyet'in temel mantığıyla açıkça çelişiyordu. Sezar'ın yetkileri arttıkça Senato hızla etkisizleşti. Senato toplantıları devam ediyordu ama alınan kararlar büyük ölçüde Sezar'ın onayına bağlıydı. Yüksek devlet görevlerine kimlerin getirileceğine Sezar karar veriyor, yasalar onun iradesi doğrultusunda şekilleniyordu. Senato, Roma'yı yöneten bir kurum olmaktan çıkıp, Sezar'ın kararlarını onaylayan bir yapıya dönüşmeye başladı. Bu noktadan sonra Roma Cumhuriyeti kağıt üzerinde varlığını sürdürse de fiilen sona vermişti. Seçimler yapılmaya devam ediyordu. Eski unvanlar kullanılıyordu ama gerçek güç tek bir kişinin elindeydi. Sezar kendisini kral ilan etmemişti fakat sahip olduğu yetkiler bir kraldan farksızdı. İşte Senato'daki korku da tam olarak buradan doğdu. Sezar yaşadığı sürece Cumhuriyet'in geri dönme ihtimali yoktu ve bu durum bazı senatörler için kabul edilemezdi. Dönemin şartlarına göre düşündüğümüzde Roma'da krallık fikri neredeyse kolektif bir travmaydı. Roma Cumhuriyeti kralları kovarak kurulmuştu ve bu olay yüzyıllar boyunca bir özgürlük sembolü olarak anlatıldı. Romalılar için kral demek, keyfi yönetim, zulüm ve halkın iradesinin yok sayılması demekti. Bu yüzden Roma'da tek bir kişinin kalıcı olarak iktidarı elinde tutması, ne kadar başarılı olursa olsun derin bir korku yaratıyordu. Sezar resmi olarak kral değildi fakat davranışları giderek bir kralı andırmaya başlamıştı. Senato toplantılarına ayağa kalkmadan katılması, kendisine tanrısal onurlar verilmesine sessiz kalması ve Roma'daki tüm kararların fiilen onun iradesiyle alınması bu algıyı güçlendirdi. Cumhuriyet kurumları hala vardı ama artık Sezar'ın gölgesinde işliyordu. Bu durum özellikle aristokrat sınıf için kabul edilemezdi. Bu korkuyu büyüten en önemli unsurlar sembollerdi. Sezar'ın heykellerinin krallar gibi taçlandırılması, adının paralar üzerine basılması ve bazı törenlerde kendisine taç uzatılması Roma'da alarm zillerini çalmasına neden oldu.
Sezar her ne kadar tacı reddetmiş olsa da bu görüntüler Roma halkının ve senatonun hafızasında güçlü bir mesaj bıraktı. Cumhuriyetin yerini yeni bir monarşi alıyor olabilirdi. İşte tam bu noktada senato içinde şu soru yüksek sesle sorulmaya başlandı. Bir tiran mı doğuyor? Sezar yaşadığı sürece belki istikrarlıydı ama ya ondan sonra? Bu kadar gücün tek bir kişide toplanması Roma'yı geri dönülmez bir yola sokabilirdi. Sezar artık sadece güçlü bir lider değil, cumhuriyet için varoluşsal bir tehdit olarak görülüyordu. Suikast fikrinin meşrulaşması da tam olarak bu endişeden doğdu. Sezar'a karşı kurulan komplonun merkezinde iki isim vardı: Marcus Junius Brutus ve Gaius Cassius. Cassius, Sezar'ın giderek artan gücünden açıkça rahatsız olan, daha sert ve kararlı bir figürdü. Brutus ise Sezar'a kişisel olarak yakın, hatta ona minnet borcu olan bir isimdi. Ancak Brutus'un ailesi Roma tarihinde krallara karşı direnişin sembolüydü. Bu nedenle Brutus için mesele kişisel olmaktan çok cumhuriyet idealiyle ilgiliydi. Komplonun meşruiyeti büyük ölçüde Brutus'un bu soyadına ve taşıdığı sembolik anlama dayanıyordu. Suikastçılar kendilerini birer katil olarak görmüyorlardı. Roma'yı kurtaran insanlar olarak görüyorlardı. Onlara göre Sezar, cumhuriyeti fiilen sona erdirmiş, senatoyu etkisiz hale getirmiş ve Roma'yı tek kişinin iradesine teslim etmişti. Sezar'ın ölümü bir cinayet değil, bir zorunluluktu. Hatta kendi aralarında bu eylemi bir fedakarlık olarak tanımlıyorlardı. Roma'nın özgürlüğü için bir adamın ölmesi gerekiyorsa, bunun bedelini ödemeye hazırdılar. Komployu daha da çarpıcı kılan şey ise, Sezar'a yakın birçok ismin de bu plana dahil olmasıydı. Sezar'ın affettiği, yükselttiği ve koruduğu senatörler sonunda onun karşısına geçti. Bunun nedeni kişisel kin değil, geleceğe dair korkuydu. Sezar hayattayken sahip oldukları makamlar geçiciydi. Ama Sezar kalıcı bir iktidar kurarsa, senato tamamen anlamsız hale gelecekti. Bu yüzden sadakat yerini endişeye bıraktı. Komployu bir arada tutan ortak düşünce ise şuydu: Sezar yaşarsa Roma ölecekti. Onlara göre Sezar'ı öldürmek, Roma'yı kurtarmaktı. Roma için öldürmek fikri, suikastçilerin vicdanını rahatlatan en güçlü gerekçeydi. Ancak bu düşünce Roma'yı gerçekten kurtaracak mıydı, yoksa çok daha büyük bir kaosun kapısını mı aralayacaktı? İşte bu sorunun cevabı Sezar'ın ölümünden sonra çok acı bir şekilde ortaya çıkacaktı. 15 Mart M.Ö. 44 günü Sezar için sıradan bir senato toplantısı gibi başlamıştı. Mart idleri olarak bilinen bugün aslında Roma takviminde uyarı ve kehanetlerle anılan bir tarihti. Sezar'a toplantıya gitmemesi yönünde işaretler verildi. Hatta eşi Calpurnia kötü rüyalar gördüğünü söyleyerek onu durdurmaya çalıştı. Ancak Sezar korkmadığını göstermek istedi ve senatoya gitmeye karar verdi. Bu karar onun son kararı oldu. Senato binasında Sezar'ın etrafı sözde dilekçeler sunmak isteyen senatörlerle çevrildi. Tam da bu sırada ilk bıçak Casca tarafından arkadan saplandı. Sezar ilk anda ne olduğunu anlamadı ve tepki gösterdi. Ancak bir anda çevresindeki senatörlerin de silah çektiğini gördü. Kaçacak bir yer yoktu. Roma'nın en güçlü adamı senatonun ortasında onlarca kişinin saldırısı altında kaldı. Bıçak darbeleri artarken Sezar direnmeyi bıraktı. Saldırganlar arasında Brutus'u gördüğü an bu olayın sadece bir siyasi suikast değil, derin bir ihanet olduğunu anladı. Antik kaynaklara göre bu an Sezar'ın tamamen çöktüğü andı. Başını örtüp yere yığıldı ve senato kürsüsünün dibinde can verdi. Vücudunda 20'den fazla bıçak yarası vardı. Sezar'ın ölümü Roma'da beklenen etkiyi yaratmadı ve Roma tarihinde geri dönüşü olmayan bir kırılma yarattı. Sezar öldürüldüğünde suikastçiler Roma'yı kurtardıklarını düşündü. Senatoda tiranlığa son verdiklerine inanıyorlardı. Ancak Roma halkının tepkisi beklendiği gibi olmadı. Sezar halk için bir zorbayı değil, düzen getiren güçlü bir lideri temsil ediyordu. Cenazesi sırasında Mark Antonius'un yaptığı konuşma kalabalığı tamamen Sezar'ın tarafına çekti. Halk ayaklandı. Suikastçiler Roma'dan kaçmak zorunda kaldı. Cumhuriyeti kurtarmak için yapılan cinayet şehirde kaosu daha da büyüttü. Sezar'ın ölümünden sonra Roma kısa sürede yeni iç savaşlara sürüklendi. Bu kez sahnede Sezar'ın mirasçıları vardı.
Octavianus, Mark Antonius ve Lepidus. Güç paylaşımı geçici oldu. İttifaklar hızla bozuldu. Cumhuriyetin kurumları artık tamamen işlevsiz haldeydi. Sorunlar senatoda değil, orduların karşı karşıya geldiği savaş meydanlarında çözülüyordu. Bu süreçte Roma Cumhuriyeti sadece kağıt üzerinde varlığını sürdürüyordu. Gerçekte ise tek kişinin yönetimine dayalı bir yeni düzen doğuyordu. Sezar'ı öldürmek Cumhuriyeti kurtarmadı. Aksine onun sonunu hızlandırdı. Çünkü Roma artık eski sistemle yönetilemeyecek kadar büyümüş ve değişmişti. Sonunda Octavianus rakiplerini saf dışı bıraktı ve Augustus unvanıyla Roma'nın ilk imparatoru oldu. Böylece tarihin en büyük ironilerinden biri gerçekleşti. Sezar Cumhuriyeti yıktığı için öldürülmüştü ama onun ölümü ise Roma İmparatorluğu'nun doğmasına zemin hazırladı. Bıçaklar Sezar'a saplandı. Ancak asıl ölen Roma Cumhuriyeti oldu. Bugün Sezar'ın ölümü yalnızca bir suikast olarak değil, bir rejimin sonu ve yeni bir çağın başlangıcı olarak görülür. Onu öldürenler tiranlığı durdurduklarını sandılar. Fakat aslında Roma'nın artık geri dönemeyeceği bir yolu başlatmış oldular. Roma Cumhuriyeti o gün senatoda değil, Sezar'ın bedeninin yere düştüğü anda sona erdi.